Merhabalar, ben Eurovision Turkey ekibinden Meriç. Bu benim buradaki ilk videom, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki Bulgaristan, Eurovision 2027 için sonunda ev sahibini belirledi uzun bir karar sürecinin ardından ve 2027 Eurovision'a Burgas ev sahipliği yapacak. Peki Bulgaristan'ın en büyük müzik etkinliği için ev sahibi şehir nasıl belirlendi ve Burgas'ın seçilmesinin ardından neler yaşandı? Neden Sofya değil de Burgas seçildi? Dara'nın Viyana'daki zaferinin ardından Burgas'ın ev sahipliği seçilme sürecine kadar her şeyi adım adım konuşuyor olacağız. Öncelikle Bulgaristan'ın zaferinin ardından ev sahibi şehri belirlemek için adaylık başvuruları açıldı ve ilk başta 4 adayımız bulunuyordu. Sofya, Burgas, Varna ve Plovdiv. 13 Temmuz'da beklenen haber geldi ve Varna ve Plovdiv'in adaylıktan düştüğünü öğrendik. Finalde artık sadece 2 şehrimiz kalmıştı: Sofya ve Burgas. Öncelikle Burgas'la başlayayım. Burgas, Bulgaristan'ın doğusunda, Karadeniz kıyısında yer alan, özellikle modern arena Burgas ile, turizm altyapısı ile ve uluslararası ulaşım ağları ile öne çıkıyordu. Sofya ise tabii ki de başkent olmasının avantajına sahipti. Başkentte daha büyük bir ulaşım ağı, daha fazla otel, daha fazla konaklama imkânı ve uluslararası ziyaretçiler açısından daha güçlü bağlantılara sahipti. Dolayısıyla son aşamada bu yarış 2 farklı Eurovision vizyonu arasında şekillendi. Bir tarafta Sofya, başkent Sofya, bir tarafta Karadeniz kıyısındaki Burgas. Peki Sofya neden favori olarak görülüyordu? Öncelikle elbette başkent olması sebebiyle Sofya'nın adaylığı oldukça güçlü görünüyordu ve benim kişisel fikrim, ben en başından beri Sofya'nın ev sahibi olacağından çok emindim ve Burgas'ın açıklanmasıyla gerçekten çok şaşırdım. Aynı zamanda az önce saydığım sebeplerden dolayı güçlü ulaşım bağlantıları, uluslararası altyapı olarak Burgas'tan daha güçlü olması ve daha önce Junior Eurovision'a da ev sahipliği yapmasıyla birlikte Sofya çok daha güçlü bir adaydı aslında Burgas'ın yanında. Dolayısıyla aslında pek çok kişi için belki de akıllarda pek fazla soru işareti yoktu. Sofya'nın adaylığı kesin gibi görülüyordu. Ancak bu süre uzadı ve süre uzadıkça başka dedikodular çıktı. EBU ve Bulgaristan hükümetinin Burgas'tan yana olduğu ama Bulgar Devlet Kanalı BNT'nin ise Sofya'dan yana olduğu, bu yüzden de aralarında bir anlaşmazlık olduğu dedikodusu çıktı. Ancak daha sonrasında sürecin bu sebepten dolayı uzadığını söyleyen dedikodular yalanlandı. Ve nihayet 13 Ağustos tarihinde Burgas'ın 11, 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı açıklandı. Aslında herkes, en azından birçok kişi Sofya'yı istiyordu ve bekliyordu. Ancak olmadı. Bulgaristan medyasında Burgas'ın seçilme sebebinin siyasi olduğuna dair pek çok haber yer aldı. Ancak Bulgaristan Devlet Kanalı bir açıklama yaptı ve bunun EBU'nun karar verebileceği bir şey olduğunu söyledi. Peki neden Sofya değil de Burgas seçildi? EBU'nun resmi açıklamasına göre Burgas'ı öne çıkaran birden fazla faktör vardı. Arena Burgas'taki teknik imkanlar, konaklama kapasitesi, ulaşım bağlantıları, uluslararası erişebilirliği, belediyenin güçlü desteği ve Eurovision deneyimini şehrin tamamına yayma planları. Ev sahibi şehir arttıktan sonra otel fiyatları çok hızlı bir şekilde bir anda arttı ve gecelik 25.000 euroya kadar çıktı. İnternetteki yorumlara göre Burgas'ın konaklama kapasitesini kaldıramayacağı söyleniyor. Bunu ancak bekleyip görebileceğiz. Bakalım yeni imkanlar yapabilecekler mi? Belki yeni oteller, belki yeni konaklama imkanları sağlayabilecekler mi? Çünkü zaten 250.000 nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz ve tabii konaklama için aslında tek imkan Burgas da değil. Burgas'ın etrafındaki küçük kasabalar da bize imkan sağlıyor olacak. Örneğin Sozopol, Pomorye gibi sahil kasabaları, tatil kasabaları Burgas'a yaklaşık yarım saat uzaklıklarıyla birlikte Eurovision için de konaklama açısından iyi birer imkan olabilir. Sofya'nın elenmesi ve Burgas'ın seçilmesi bazı çevreler tarafından oldukça tepkiyle karşılandı ve bu kararın tekrardan gözden geçirilmesi ve düzenlenmesiyle ilgili bir protesto düzenlendi. Ancak bu da ayrı bir dramadır ki o gün o protestoya hiç kimse katılmadı. Arena Burgas'a bakacak olursak 2023 yılında kuruldu ve 15.000 kişi kapasiteye sahip. Aslında yepyeni bir arena, büyük bir arena.
Bakalım Eurovision 2027'ye bu arenayı nasıl hazırlayacaklar? Ve tabii ki komşuda Eurovision olur da bizsiz olur mu? Komşuda pişer bize de düşer. Burgas Belediye Başkanı Dimitar Nikolov'un açıklamalarına göre Eurovision 2027 kapsamında Burgas Havalimanı ile İstanbul Havalimanı işbirliği yapacak. Buradaki fikir ve amaç aslında oldukça açık. Burgas Havalimanı uluslararası bağlantılar açısından Eurovision döneminde muhtemelen zaten tek başına yetersiz gelecek bir havalimanı. Bu yüzden de İstanbul Havalimanı'ndan daha kolay ulaşım için yardım alacaklar. Yani aslında İstanbul Havalimanı Burgas'a gelecek uluslararası ziyaretçiler için önemli bir alternatif ulaşım noktası haline getirilmeye çalışılıyor şu anda. Ortaya çıkan planlar arasında İstanbul Havalimanı'ndan Burgas'a yönelik çalışacak olan bir ofis, shuttle bağlantıları ve daha fazla ulaşım seçeneği bulunuyor. Yani Türkiye üzerinden Burgas'a ulaşmak Eurovision 2027 için özel olarak planlanan ulaşım seçeneklerinden biri haline gelebilir. Henüz bu açıklamalar çok yeni yapıldığı için ve her şey çok yeni olduğu için elimizde daha fazla bilgi yok. Muhtemelen detaylar önümüzdeki aylarda belli olacak. Ve en güncel gelişmelere bakacak olursak Arena Burgas'ta hazırlıklar başladı ve Burgas halkının hatta Bulgar halkının Eurovision 2027 için çok heyecanlı olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü Bulgaristan kadar küçük bir ülke için, bir Balkan ülkesi için Eurovision'u eve getirmek oldukça büyük bir fırsat. Diğer bazı gelişmeler arasında Eurovision'un bu sene artık SMS devrini bitirdiği iddiaları var. Ve sadece çevrim içi oylama yapılacak. Eğer Junior Eurovision'u izlediyseniz format oradakinin aynısı olacak. Bir başka gelişme olarak 6 yıldır Eurovision'un ana sponsoru olan İsrailli güzellik ve saç bakım markası olan Moroccan Oil sponsorluğunu sona erdirdi. Ve Moroccan Oil'in yerini başka bir markanın alıp almayacağını da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ve EBU Eurovision'un kurallarını güncelledi. Eurovision'u kazanan ülke silahlı çatışma veya istikrarlı bir şekilde güvenliği tehdit eden bir duruma sahip olması halinde bir sonraki sene yarışmaya ev sahipliği yapamayacak. Ve son olarak Burgas Belediye Başkanı bu sene Eurovision 2027'ye 40'tan fazla ülkenin katılacağını iddia etti. Açıkçası bu çok çok heyecan verici bir iddia. Çünkü birçok ülkenin geri döneceği anlamına geliyor olabilir eğer bu gerçekse. Ve benim kişisel fikrim ben bu sene Macaristan'ın geri dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü Macaristan'ın zaten yıllardır yarışmaya katılmamasının sebebi politik sebeplerdi ve geçen sene hükümetleri değişti. Bu yüzden de bu sene katılmamaları için bir sebep kalmadığını düşünüyorum ama tabii ki bunlar sadece birer iddia. Ve tabii ki gönül ister ki bu sene Türkiye de geri dönsün. Komşuya Eurovision'a gidelim. Eurovision'a katılalım ve gerçekten böyle bir şey olsa bu sene inanılmaz keyifli bir Eurovision senesi geçiririz. Hem böyle küçük bir Balkan ülkesinin tekrardan Eurovision'a kavuşması hem de bizim de katılıyor oluşumuz gerçekten hayal olurdu, rüya olurdu ve umarım ki hayal olarak kalmaz. Ama tabii ki bunlar sadece birer iddia, hatta istek, iddia bile değil, istek. Önümüzdeki günlerde alınacak yeni kararları ve bu iddiaların kaçının gerçek olacağını hep beraber görüyor olacağız ve sizlere aktarıyor olacağız. Peki Burgas'ın ev sahipliği hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni gelişmeler geldikçe size aktarıyor olacağız. Hoşça kalın.